Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Tabi bu süre zarfında bir buçuk ay yani bu kadar bir süredir hiç video çekemedim maalesef. İşlerim nedeniyle vakit ayıramadım YouTube sektörüne. Şimdi sizlerle beraber bu geçen süre zarfında 45 günlük süre zarfında neler yaptık, hesaplarımız ne duruma geldi bunlarla alakalı bir sohbet edeceğiz. Discord'da Melih var. Melih şu an beni duyuyor. O da ara ara sorular üzerinden onunla beraber sohbet ederek hesabı ne durumda, nasıl gelişti, leş puanı ne durumda vesaire onunla alakalı bilgiler verecek size. Tabii ben nasıl bir bu süre zarfında oyunda olduğumla alakalı size bilgi vereyim. Yani 45 günlük sürede iş dolayısıyla ben hesabımı Melih'e vermiştim. Melih ilgilendi hesap ile. Günde gir çık yapıyorduk sadece hesapla ve 30 dakika, 1 saat. O derece oyuna vakit ayırabiliyorduk. Osiris'i hiç kaçırmadık. Osiris haftalarında bir kere galiba bir hafta giremedim Osiris'e. Geri kalan haftalarda girdik. Melih sağ olsun uzun Yok bir be, zamandır. hepsine girdin o Siris'lerin. Girdin mi? Ha, tamam. Hepsine Ben girdin bir abi. tanesini Birinde kaçırdım sadece diye 10 heykel hatırlıyordum. alamadın. 10 Birinde heykel mi 8 alamadım? heykel aldın. 8, tamam. Yani öyle bir durum varmış. Ben onu kaçırdık diye aklımda kalmış. Onu da belirteyim dedim videonun içerisinde. Öyle bir durumumuz var. Hesap çok fazla aktif bir hesap halinde değildi yani. Öyle bir zaman geçirdik ve bu analizi şimdi sizlerle beraber yapalım istedim. VIP durumu ne halde? Ondan sonra raporlar. Mesela Melih'in attığı KVK'da raporlar var. Bunları inceleyeceğiz. Melih'in en son Alex'indeki ekipmanları göstereceğim ben size ve bu da işte en son video çektiğim zamanlardaki YouTube'daki bilgilerim. 2164'e geldiğimiz zaman bu hesaptaki işte kaç günlüktü, kaç günlük oldu, VIP puanları ne durumda vesaire. Onlarla alakalı hep beraber analiz yapalım isterseniz. Şimdi ben Melih'e bu fotoğrafları atmıştım. O da bana gönderdi. Sohbet geçmişinde. VIP 10 olduğumuz zamanlarda oturma açma gün sayısı 171'di. Yani 171 günlük bir hesap olarak gözüküyor ama bu hesap aslında 2019'un Mayıs'ında açılmış bir hesap. Bunu da bu video içerisinde kanıtlamış olayım. Onu da göstereyim size. 29 milyon gücüm varmış arkadaşlar. Tabi bu benim oyuna ilk başladığım hesap. Hiç kasmadığım için zamanında bıraktım sıfırlandığı için. Bu halde tenha köşede kaldı yani. Rock yılından ben direkt size hatta ne zaman oyuna başladığımı göstereyim, kanıtlayayım. Sonrasında direkt kapatacağım. 20 milyon civarındayken ben bu hesabı bırakmıştım. Farklı hesapları 24 milyon gücü üzerinden alıp işte 45 milyonlara kadar falan çıkardığım oldu vesaire. Yolculuğun 2019 Mayıs'ın 19'unda başladı diyor mesela. Burada direkt kanıtlayayım dedim size. Tutsi Krallığı 1376 Krallığı, Türk Krallığı biliyorsunuz. Orada hatta ondan sonra 5 krallığa da göç etmişim vesaire. Sonrası çok mühim değil bence bilgiler. Oradan kapatıyorum yani. Hesabın eski olduğunu bilin diye söyledim. Dediğim gibi ilk hesap. Şimdi 171 günlük gözüküyorken hesap VIP puanımız 212 bin civarındaymış arkadaşlar. 212 bine yakınmış. Peki şu an hesap kaç günlük? Ya da diğer VIP analizinden yapayım. 171 gündeyken kaçtı? 212. Sonra burada tabii 2164'e geldik. Yavaş yavaş gelişiyoruz. 35 milyonlara gelmiş gücümüz. 242 günlükteyken 334 bin olmuş. Yani 212'den 34 ne kadar Melih? 122 mi? Aynen. Kaç bin dedin? 122 bin, 170. yani 122 bin Evet. VIP puanı kasmışım. 200, 334 mü 384 mü abi? 334. Aynen. 122. 122 bin VIP puanı kasmışım. Ne kadar bir günde? 29, 60, 71. 71 günde. Melih. 71 Yirmi- günde ben ne demiştim? 122 bin VIP puanı. Bence güzel. 1500 günlük Güzel. ortalama 1500 falan kasmışım. Ortalamaya vurduğun zaman yani. Aşağı yukarı. Aynen. İdeal. Burada VIP kasmaya başladık bu hesapla. VIP 11 olduk. Şimdi güncel VIP durumunu göstereceğim size. Hesapta VIP 12. 394 bin.
şu anki puanımız. 284 oturum açma gün sayısı olarak gözüküyor. En son 242 olanı gösterdim ben size. Bu verileri YouTube videolarım üzerinden aldım. Şimdi burada 242 günde 333 binmiş yani. 42 günde ne kadar? 60 bin puan gelmiş. Ekipte bana VIP puanı. Gördüğün gibi 394 bin puanım var. Velhasıl 171 günlükten 284'e biz kaç günde? 120 güne diyelim. 118 gün vesaire. 120 gün diyelim. 4 ayda arkadaşlar 182 bin ben VIP puanı kasmışım. 4 ay gibi bir sürede 182 bin bence VIP puanı güzel. 120 günlük bir süre Günde zarfında. ortalama 1500. Aynen, aynen. Ve şu bilgiyi de verelim. Günde biz her gün altın sandık açtığımız olmadı. Duruma göre bazen 3-4, bazen hiç, ama şu var: ahşap, tunç ve demir sandık vesaire, onları çok açtık. Yani en son altın sandık 2 tane açıldı mesela burada. Şansına kalmış, ama günde ben nereden baksan 60-70 tane, 100 tane vesaire ahşap, demir, tunç, onlardan açıyordum. Şöyle göstereyim size. Ekip her gün neredeyse patlatıyordu şurayı. Kristal hazinesini patlatıyordu. Artık biraz göç verdi krallık. O yüzden patlama oranları azaldı, ama çok hızlıydı yani. Öyle söyleyeyim. Ortalama bir ekipteydik diyebilirim. Sonrasında gücümüz işte 40 günde mesela 3 milyon, 3,5 milyon güç yükseltmişim. Leş puanım 85 milyona yaklaştı. Tekrardan bir analiz yapalım. Neydik, ne olduk misali. Şimdi Melih'in mesela puanını göstereyim ben size. 2164'e geldiğimizde ikinci sezon KVK'sında bu KVK'nın bitimi. 845 milyon leş puanıyla bitirdi. KVK'nın öncesini göstereyim size. Melih 581 milyon leş puanıyla geldi. 53 milyon güç, 581 milyon leş puanı. O zamanlar 4 ay öncesi. Öyle örnek vereyim. 4 ay öncesi Melih'in leş puanı buydu. Sonra Melih ikinci sezon KVK'ya geçirdi. Benim de leş puanım şöyle göstereyim. 29 milyon gücüm var. 31,5 milyon işte leş puanım var. Ben çıktığımda 65 milyonla falan çıktım herhalde. 30 milyon leş puanı kasabildim o güçte. Ama Melih'in leş puanı 845 ile ayrıldı. İkinci sezon KVK'sı bittiğinde. Yani 300 milyona yakın leş puanı kastı Melih. 5 milyon güç yükseltmiş sadece görünürde. Ama leş puan olarak büyük bir fark var. Sonrasında şöyle uzaklaşayım biraz, arka fonda çok ses gelmesin. Kendi komutanlarımı göstermek istedim ben size burada. İşte 5-2-3-1 Cao Cao varmış. Bu da 171 günlük. Yani 4 ay öncesini gösteriyorum. 4 ay önce 5-1-1-2 YSG varmış bende. Komutan yoktu. Alex YSG oynuyordum sadece. Bilgilere gelecek olursak 33 milyon 610 bin gücüm varken 56 milyon leş puanım varmış. Benim KVK içerisindeki puanlarım. Bak, birlik yardım sayısına bak. Hatta ben size ne kadar inaktif bir hesap olduğunu direkt kanıtlı göstereyim. 22 bin birlik yardım sayısı var. 33 milyondayken gücü. 33 milyon gücüm ne kadar günde var? Bunun bile öncesi. Yani 2 ay önce diyelim hadi. 2 ay önceki bir veriyi gösterdim ben size. Şu anki birlik yardım seviyesini göstereyim. 24 bin. Yani 60 günde sadece 2000 birlik yardım yapmış bir hesap. Yattı yani. Komple yattı. Gir çık yapıldı. Sadece o serisleri yapıldı diyebilirim. İşte kaynak desteği, toplanan kaynak vesaire burada gözüküyor. Çok fazla asker öldürmedim. Çünkü fırsatım olmadı. Özel sebeplerle hani işe girdiğim için oyuna vakit ayıramadım. Çok fazla savaşamadım. Ama ne oldu? 30 milyondan işte 85 milyonlara çıkarttık. Yavaş yavaş güçlenmeye başladık. Sonrasında komutanlara gelelim. Şimdi komutanlarda da YSG'yi maxlamaya yaklaştık. Bununla alakalı da bir analiz yapacak olursak 5-5-5-3 hale geldi. Hatta 120 heykel sonra YSG'yi maxlayacağım. Şimdi şöyle bir düşünelim. Onu en azından bir değerlendirmiş oluruz. 4 aylık süreçte 480 sarı heykel kasmışım. Yani VIP 10'dum. 12'ye gittim. 180 bin VIP puanı da geliştirdim. 480
sarı heykel de geliştirip YSG'ye yatırım olarak yapmışım ben bunu. Cao Cao'nun halini göstereyim. 5-2-5-1 oldu. Şu beceriye gitti. Becerileri, yoksa başka bir şey yok. YSG'nin durumu, YSG dedim pardon. Alex'in durumu 3 kritikli item var. Şu deliğinin muskasını alacağım muhtemelen. Ya yenili yapacağım ya da tekrardan farklı bir işlemeyi düşünüyorum. Santuzu'ya kullanırım diye Değiştirmek her düşünüyorum. türlü daha iyi ya. Santuzu yapabilirim belki Melih. Yani farklı Yani işlemek her türlü daha iyi. Ben kilitlemeye çalışmadım. Direkt ikinci bir kıtama yaptım. yani ekipmanlarım bu şekilde. Ya bunu başka bir yere verebilirim. Karuak'ın tevazusunu. Belizaris falan. Yavaş yavaş topladık yani hesabı. Ekipman olarak falan çok kötüydü. Komutan olarak çok kötüydü. Yani mor ekipmanlar burada. Taslak aldık bir tane, geçen yumurta etkinliğini oynadım. Oradan Sonsuz İmparatorluk taslağı aldık. Göğüslüğünün. Ebedi Gece de var. Ama tabii bunları zamanla yapacağım. Bu süreç çok vakit istiyor, zaman istiyor. Biz de o kadar ayıramamıştık. Girçiklerle bir yere kadar. Yavaş yavaş geliştireceğiz. Kaynaklarımı Melih'e gönderdim. Melih savaştı KVK'da. Hız olarak yani bilmiyorum ne kadar yeterli olur. Biriktireceğiz ya, biraz daha biriktiririz diye düşünüyorum. Şöyle şu genel hızları. Araştırmadaysa önümdeki engel biraz kalktı. O yüzden araştırmadaki durumumu göstereyim ben size. Hesabın yani geldiği konumu 9-9 yaptık bunları. Süvari ve piyadede. Onlarda sıkıntı yok. Okçuda araştırma eksiği var. Burası da ordugah ve sıhhiye bölüğünü güçlendirmem gerekecek. T5'e doğru gidiyor ama T5 çok zamanı var yani bu hesabın çok fazla zamanı var. Ha nedir? Alex YSG maxlandıktan sonra bayağı bir bana leş puanı kastırır diye düşünüyorum. Diğere gelecek olursak oradaki sayfadan pasaport elimde 17 adet var. Kitaplar birlikte kullanmıyorum. Çok da önemli değil. Sonrasında işte yıldız biraz var. İdare edecek kadar. Martel heykelleri gelmiyor garip bir şekilde. Bunu fark ettim. Bayağıdır martel falan çıkmıyor yani. Altın anahtarda. Yani benim için geçen zaman o şekildeydi. Çok fazla bir vakit ayıramadım. Melih sağ olsun dediğim gibi hesabı idare etti. Bunu da söylemiştim size. Bir de onun hesabını inceleyelim. Şöyle bir 3. KVK'nın sonunda leş puanına bakacak olursak 1 milyon 252, hatta 1 milyar 252 milyon 643 bin leş puanı var. Yani 850'ler, yine bir 400-450 milyon leş puanı kasmışsın Melih. 400 milyon. 400 milyon yani. KVK güzel. 121 bin birlik yardım sayısı var Melih'in mesela. 6,2 milyon ölüsü var. 6,2'ye doğru gidiyor daha doğrusu. Hemen yuvarlıyorum ben rakamları biraz. Yani 2164 krallığındaki bizim gelişmemiz e, bu şekildeydi. KVK ile alakalı. İkinci sezonu gördük. Üçüncü sezonu gördük. Dörde girmeyi biraz muallaktayız. Yani dörde girsek mi? Dördüncü sezonu görsek mi? Onda karamsarız. Ben VIP geliştirme taraftarıyım. O yüzden biraz ikinci sezona da gidersem keyif alacağımı düşünüyorum. YSG maxlandıktan sonra açık alanda savaşırım diye düşüncem var yani. Bunlarla ben savaşırım. Biraz adam ederiz, ekipmanları birleştiririz. Kritleriz vesaire. Öyle yapabiliriz. Bir de asker sayısı çok azdı bu hesapta. Askerlerimi göstereyim. Çok fazla bir asker yok açıkçası. Bunlar T1'ler falan kaldı böyle. T1 trade yapmıştık bir ara. Sırf görevler için. Bu da ikinci sezon KVK'daydı. Oradan kaldı. Onları falan çeviririz vesaire ama çok fazla askerimiz yok. Başka böyle bahsetmediğim bir şey kaldı mı acaba? Onur puanı olarak yeni yeni kasmaya başladım. Yani 2-3 gündür hadi yoğun oynadığım desem 72 bin onur puanı yapmışım. Ekipte kaçıncıyım? 125. sıradayım. Ekip içerisinde. Birinci sıradaki ekipteyim bu arada, krallıktaki. KVK'yı kaybettik. 3. sezon KVK'yı ama 10. sırada ekip.
Krallık olarak da 4. sıraya gerilemiş. Krallık onur puanında. Bilmiyorum. Göç edeceğiz gibi duruyor Melih'le. Yani VIP 12 olması 14'e gitmek istiyordum açıkçası ama işte başka yerlerde de olabiliriz ya. Zamanla hepsi oluyor. 14 olduktan sonra zaten iyice rahatlarız. Şöyle bir durum var. Büyüme sermayesi falan almadım hesapta. Büyüme sermayesini çekersem 80 bin civarları bir cevher gelecek. Rahatlatır beni biraz. VIP 13 yaparım. 14'e de bakarız. Bununla alakalı da ben size işte bilgi veririm. Ne yaptık, ne ettik vesaire. Yani genel hatlarıyla durum bu. Melih, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben bu sırada bir tane komutan fullledim. Guanyu'da Charles Martin'i Bu süre fullledim. zarfında kaç tane komutan fullledin? 2. O Guanyun 5551'di. Onu Evet. fullledim. Charles Martin'i fullledim bir de. Hmm. Yani 2,5 milyon olmuş puanın senin de. Güzel. Mehmet'in kaç? Mehmet Sezar. İkinci Mehmet. 5514 Mehmet. Sezar'da 5523. Kullanıyorsun yani kanyonda. Kanyon'da Sezar'la Mehmet'i kullanıyorum. Konstantin peki? Konstantin 5511 duruyor. Tamam. Senin bir raporlarla alakalı da bir video çekeriz. Onları ayrıyetten inceleyelim Melih. Onun üzerine ayrı bir sohbet yapalım. Burada Melih'in ekipmanları göstereceğim ben size. Bir sonraki videoda buradaki raporları inceleyeceğiz. Farklı bir savaş taktiği üzerinden e, konuşacağız. Çünkü Melih'in bir KVK sezonunda bir 350-400 milyon free to play olmasına rağmen leş puanı garantisi var yani. Adam savaşıyor. Nasıl leş alacağını da biliyor. Rallyci de oldu artık. Yani krallıkta. Böyle oyuncular, savaşçı oyuncular her yerde kabul görüyor biliyorsunuz. Nazı geçiyor. Krallıkta seviliyor yani. Onunla alakalı, savaş tecrübeleriyle alakalı da bir sohbet videosu çekeceğiz, hazırlayacağız. Ee, Bu video sadece neredeydik, nasıl bir gelişim sağladık, ne kadar vakit ayırdık oyuna. Bununla alakalı bir analiz yapmanız için bilgilendirme videosuydu. Bu arada en son çektiğim videoda 2295 krallığındaki arkadaşlarla alakalı aldığım bilgileri sizlerle paylaşmıştım. Orada şu anki mevcut yönetimiyle o videonun sonrasında ben tanışma fırsatı buldum. Yani ben orada şeydi biraz durum. Hani tanıdığım arkadaşlarım vasıtasıyla onlardan aldığım bilgileri aktardım o videoda. Ama tabii iki tarafında kendince haklı tarafları, kendi bakış açıları, yaşadıkları vesaire farklıymış. Onlarla da görüştüğümüz zaman onu anlatacağız. Söz vermiştim videonun altında. Böyle böyle video yapacağız. Efe ile irtibata geçtim. Onların tarafından da olayları dinleyeceğiz diye, video hazırlayacağız diye söz vermiştim. Yine bu sözü tutacağız. Sadece zaman olarak kusura bakmayın, dediğim gibi 45 gündür farklı işlerle uğraştığım için hiç ilgilenemedim yani. Hiç bakamadım, kimseyle görüşemedim, konuşamadım. Çünkü çalışıyordum. Ama dediğim gibi bunu da sözünü vermiş olalım. Onu da hazırlayacağım Efe ile beraber. 2295 krallığını, hatta şuradan göstereyim ben direkt. Uzaklaştırarak da göstereyim. 2295 krallığını ve bulunduğu konumu, durumunu oradaki arkadaşlarla konuşarak bir video halinde sizlere sunarız diye düşünüyorum. KVK'ları bitiyor. Göçe açılacak. Birinci sezon KVK'ları yeni bitti yani, öyle söyleyeyim. Yeni bitecek. Gece göçleri açılacak diye biliyorum ben. Aynen, aynen, aynen. Yani en son videomda bu 2295 krallığı var. Oradaki olaylarla alakalı bir durum söz konusu. Ama sonrasında şu an yönetim ya da krallık oyuncuları vesaire tek ekip halinde gidiyor zaten. Yani biraz evet sistemkar bir video çektim, farkındayım o zamanlarda. Ama olayları işte buradaki arkadaşlardan dinleyince, F'den falan dinleyince biraz benim de bakış açım hani değişti. Şimdi dedim iki tarafa da hak verdim. İki tarafında haklı olduğu yanlar vardır, yaşadıkları vardır. Olumlu olumsuz bir geçmişleri vardır. Bu iki taraf arasında. Neticede bir şey var, süreç var ve bu süreç ilerliyor arkadaşlar. Krallık yönetimleri, oyuncuların işte
yaşadığı tecrübeler, deneyimler vesaire. Bu süreç ilerliyor. Dediğim gibi ilerleyen zamanda 1295 Krallığı hakkında da video paylaştığımda krallık hakkında bilgi sahibi oluruz diye düşünüyorum. Sözünü de vermiş oldum buradan. Arkadaşlara selam olsun. Şimdi videoyu çok uzatma taraftarı değilim. Sıkıcı olmasın. Burada bitirelim videoyu. Hesapların zaten gelişimini gösterdik. Hesaplarla alakalı e, yani başka paylaşabileceğim ne vardı şu an aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. İlerleyen süreçte bir göç ederiz. Göç politikası olur belki. Farklı bir macera atılırız. Onunla alakalı sizin de tavsiyeleriniz varsa tavsiyeleri açığım. Bir sakınca yok. Benim kendi düşüncem VIP geliştirmek. Ona göre bir yol haritası izlemek. Ama bilemiyorum yani. Melih'le de konuşacağız. Farklı bir yol izleyebiliriz. Ama ikinci sezona gideceğiz muhtemelen. 4 görmeyeceğiz. Kendimizi ona göre hazırladık bakalım. Öyle. Melih eklemek istediğin bir şey var mı? Yani yok. Söylenecek her şeyi söyledin zaten. Tamamdır. Peki arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar bir arada olmak güzel, karşınıza çıkmak güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda tavsiyelerinizi, soru, görüş ve önerilerinizi yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.